Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi nazar boncuğu bu cüzdanımızı yapacağız. Ben ilk parçasını ördüm. Şimdi size malzemeleri sayacağım ve başlayacağız örmeye. Ben Gazal Baby Cotton'un X large'ını kullandım. Şu şekilde XL olan iplerini kullandım. Sarı beyaz. Bu lacivertte benim XL yoktu. O yüzden normal düz Gazal'ın şu şekilde 2 kat yaptım. Şu içinden çıkarıyorum. Bir tane ucunu ve bu şekilde 2 kat olarak kullandım. Bir de siyahımız var. Evet arkadaşlar, şu şekilde siyah gazalımızı alıyoruz ve bununla başlayacağız. Sihirli halka yapıyoruz. Şu şekilde. Tığımız 2,5 milim. Sihirli halkamızı şu şekilde başlıyorum. İçine 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Şimdi buradan şu şekilde asılarak sihirli halkamızı kapatıyorum. Ben ilmek kaydırmayla sabitledim her sırayı. Şu şekilde batıyoruz. Çektim. Siyah da çok net olmuyor ama bu kaydırmayı renkli kısımda daha net görünür. Yeterince göstermeye çalışayım. Kaydırdım. Hemen bir zincir çekiyorum ve aynı yerden şu şekilde batıyorum. 6 tane artırma yapıyorum. Bir artırma, 2 artırma, 3 artırma, 4 artırma, 5 artırma ve 6 artırma yaparken şu sonuncu artırmada şu şekilde tutuyorum. Burada sarı ipimize geçeceğiz. Sarı ipimi aldım. Burada 12 sık iğnemiz oldu. Şu şekilde geçiriyorum. Hemen sıradakine ilmek kaydırmayla şu şekilde sabitliyorum ve buradan devam ediyorum. Şu 2 tane ipimi araya alıyorum. Yani onlar çıkmasın diye, sabit olsun diye. Bir sık iğne yaptım. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, 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 bir sık iğne ve bir arttırma yapıyorum. Şunları şöyle biraz sıkılayım. Tekrar burada şu şekilde sıradaki ilmeğimize şöyle ilmek kaydırma yapıp sabitliyorum. Şimdi bu sıramızı da yine buradan devam ediyorum. 1 2 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Şu sıramızda 18 oldu. 12 idi. Sarı 18 oldu. Şimdi 24 sık iğneye tamamlayacağız. 2 sık iğne bir arttırma yaparak. 1 2 sık iğne, bir arttırma. 1 2 sık iğne, bir arttırma, 1 2 sık iğne, bir arttırma,
1 2 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 1 2 sık iğne ve bir arttırma yaparken, arttırmayı yaparken son arttırmada şu şekilde tutuyorum. Evet arkadaşlar, buradan beyaz ipimize geçiyoruz şu şekilde ve ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Bir zincir çektik. Hemen aynı yerden bu iplerimizi içeriye alıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 sık iğne, bir artırma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum ve kalan 1 2 sık iğnemizi şu şekilde örüyoruz. Hemen yine buraya ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bir zincir çektim ve devam ediyorum buradan. 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım. Hemen bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar 4 sık iğne bir artırma ile tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı tamamladım. Şimdi 4 sık iğne yaptım ve bir arttırma yaparken bu ikinci batışımız, yani arttırmanın ikinci batışımızı şu şekilde tutuyorum ve burada lacivert veya mavi, yani hangi tonu kullanmak istiyorsanız ona geçiyorum. Hemen şu şekilde ve sıradakine şöyle sabitliyorum. Bir zincir. Yine burada örerken şunları araya alırsak daha sağlam olur. Buradan sonra 1 2 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Buradan sonra 1 2 3 4 5 sık iğne, bir arttırma. Buradan buraya geliyoruz. Burada 3 sık iğne kalana kadar aynı şekilde 5 sık iğne bir arttırma yapıyoruz ve burada 3 tane sık iğne kalacak. Onları da normal düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, 5 defa 5 sık iğne bir arttırma yaptım. Burada şu kalan ilmeklerimizde 1 2 ve 3 sık iğneyi düz olarak örüyorum. Hemen yine buraya ilmek kaydırmayla şu şekilde ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincir çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Yine buradan devam ediyorum aynı şekilde. Şu an burada 42 sık iğnemiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 6 12 18 24 30 36 ve 42. Şimdi bu sıramızda 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir arttırma. Burada sıra sonuna gelene kadar 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. Evet arkadaşlar, 6 sık iğne bir arttırmamızı tamamladık. Burada şu an toplam 48 tane ilmeğimiz, 48 tane sık iğnemiz var. Şimdi burada ilmek kaydırmayla şu şekilde yine sabitliyorum.
bir tane zincir ve buradan devam ediyorum. 1 2 2 sık iğne yaptım. Bir arttırma yapıyorum. Bir arttırmamı yaptım. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 7 sık iğne bir artırma olarak devam edeceğiz. Burada 5 sık iğne kalacak. Onu da düz örüp yine ilmek kaydırmayla sabitleyeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar 7 sık iğne bir arttırma yaptım 5 kez. Burada kalan ilmekleri de düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Hemen yine şu şekilde batıyorum. Sıradakine çekiyorum ve bunun içinden geçiriyorum. İlmek kaydırmayla sabitledim ve zincirimi çektim. Şimdi devam ediyorum yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne yaptım. Hemen bir tane arttırma yapıyorum. Bu sıramızda toplam 54 sık iğne vardı. Şimdi 7-8 sık iğne bir arttırmayla bu sıramızı tamamlayacağız ve 60 sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada 8 sık iğne bir arttırmayı yaptım. Şu an burada 60 sık iğne var. Bu 60 sık iğnenin üzerine şimdi ben düz bir şekilde herhangi bir eksiltme artırma yapmadan bir sıra 60 sık iğne öreceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstereceğim size, daha net göstermeye çalışayım. Şu şekilde tamamladım. Şu an 60 sık iğnemizi de ördüm düz bir şekilde. Şimdi buradan yine şöyle şuraya kadar falan toplam 38 sık iğne. Şöyle düz bir şekilde 38 sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da şöyle tamamladım. Şuradan şuraya kadar 38 sık iğne oldu. Şimdi burada zincirle sabitliyorum. Ve bunun bir tanesini, ipin tekini şu şekilde keseceğim. Ama bir diğerini epey böyle uzunca bırakacağım. Çünkü bununla dikme işlemini yapacağız. Şu şekilde yaptım. Hemen bir iğne alacağım. İğnemizi geçireyim. Şimdi zaten şunu daha önce örmüştük. Dediğim gibi ben örmüştüm bunu. Vakit kaybettirmemek açısından sizlere. Bunu şu şekilde şöyle tutuyorum. Şurada daha netleştireyim. Şurada şu noktaya, ama sadece dıştaki ilmeklere batarak. Buradan battım. Şunu şöyle alayım. Hemen buradakine batıyorum. Her zaman dış tarafta kalanlara. Şunu da ben şöyle araya alıp gizlemeyi düşünüyorum. Oh, pardon. İğnelerime takıldık. İğnemizi biraz daha çekeyim. Şu şekilde şunu biraz içine alayım artık. Tekrar göstereyim. Şu dış ilmekten alıyorum. Hemen bir sonrakinin dış ilmeğinden alıyorum. Ve bunu bu şekilde dikiyorum bu şekilde. Hemen bir tane daha göstereceğim. Şu şekilde
daha net görünsün. Sadece dışta kalan ilmek kısımlarından alıyorum. Ve bu şekilde şu kısma gelene kadar arkadaşlar, şu çıkıntılı, iki çıkıntılı kısmımıza gelene kadar bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi ben de şöyle bir fermuar var. Ben bu fermuar bu herhalde 15 santim falandır diye düşünüyorum. Tabii siz aslında istediğiniz ebatta alabilirsiniz. Hani çok önemli değil boyu. Çünkü bu 15 santim bile büyük. Bu küçük anahtarlık tipi cüzdanlara bu bile büyük. O yüzden ben genelde bu iç kısımda kalan tarafı kesiyorum veya içinde bırakıyorum. O şekilde kullanıyorum. Şimdi ben bunu şöyle göstereceğim size kısaca. Yani ayrıntılı anlatmam çok mümkün değil bunu. Neden diyeceksiniz? Çünkü gerçekten dikmesi biraz zaman alıyor. Ben de sizin zamanınızı çok uzun almak istemiyorum. Kısaca anlatacağım. İpimiz nerede kalmış? Bu tarafta kalmışız. Şöyle. Şunu şöyle koyacağım. Buradan şu şekilde geçiyorum. Bunu şuradan şöyle kendimiz ayarlıyoruz. İsterseniz iğneleyebilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerden geçerek bu şekilde arkadaşlar. Hani bunu buraya koydum. İlmeklerden geçerek dikiyorum. Güzel sabitliyorum. Şurada mesela benim fazla kalan kısmım olacak. Şöyle göstereyim ben size. Bunu diktiğimde şurada şöyle fazla bir kısım kalacak. Onu keseceğiz. İsterseniz ben biraz dikeyim. Sonra size göstereyim o kısmı. Evet arkadaşlar, ben fermuarımı diktim. Şu şekilde size göstereyim. Şöyle açıyorsunuz mesela şu şekilde. Dediğim gibi mesela şuradaki fazlalığı ben şu şekilde şuradan ipte açılmaması için yaptım. Zaten şuraya da çakmakla yakacağız. Bu şekilde içinde kalacak. Şu şekilde. Şunu düzgünce kapatmak istiyorum. Çünkü içini boş olduğu için biraz eğiliyor. Tabii ki o eğilmesine bakın gördüğünüz gibi. Bunun içini biraz mesela bir şeyle doldurup fotoğrafladığımızda daha güzel görünecektir. Bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bunun hani ister şuna ister şuraya. Ben buraya pek tercih etmiyorum. Çünkü açılabiliyor. O yüzden hani buraya değil de şu kısmı olabilir veya şu kısmı olabilir. İster bu kısma ister bu kısma. Anahtarlık halkası takabilirsiniz. Hani anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde tatlı, güzel ve hani ömürlük diyebiliriz herhalde. Biliyorsunuz ki koton iplerle örüyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.